Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz Dimaş'la ilgili özel bir video çekmek istiyordum ve bunu şimdi çekmeye karar verdim. Yani bizim bugün gala gecemiz var, yarın da öğlen gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey, ilk gün biz Dimaş'la basın konferansında tanıştık, sohbet etme fırsatımız oldu. Bu sohbette şunlar geçti, ben hemen ona birkaç tane soru yönelttim. Dedim ki, ses genişliğin ne Dimaş dedim. Öncelikle ses genişliğini sordum hemen. O bana şöyle bir cevap verdi. Dedi ki aslında benim için dedi çok önemli değil ve ben dedi bunu pek dedi önemsemiyorum ve şu aralıktayım diye hiç düşünmüyorum ve söylemiyorum da dedi. Çünkü dedi sürekli olarak gelişiyor dedi. Yani ben 16-17 yaşımdan bu yaşıma kadar ve daha sonra her sene daha da farklı bir şeyler öğreniyorum ve geliştiriyorum dedi. Bunu bu şekilde düşünün lütfen dedi. Tamam dedim. Yaşadığı yeri sordum bununla alakalı olarak. Yani Akitobe'yi çok sevdiğini söyledi. Doğduğu yeri çok sevdiğini söyledi ama Çin'de yaşadığını söyledi. Gerçekten burada da onun yaşam hayatını görünce ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanlar onu çok seviyorlar. Sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar, yanında olmak istiyorlar. Doğal olarak tabii ki. Ama bu bir yandan da sanatçının kendisine büyük bir zorluk getiriyor. Çünkü büyük bir yorgunluk. Bununla alakalı olarak benim tahmin ettiğim bu tabii. O bana direkt böyle söylemedi ama Aktobe'yi çok sevdiğini söyledi o. Hani dedim yaşadığın yer tam olarak neresi? Çünkü dünyanın her yeri artık senin evin olmaya başladı. İşte Fransa'ydı, her yere gidiyorsun. Yakında bence daha da artacak bu. Bunun haricinde arkadaşlar Türk müzikleriyle alakalı konuştuk. Türkiye'de Hande Yener'i çok sevdiğini söyledi. Gerçekten çok seviyormuş Hande Yener'i. Ben de şaşırdım. Bunun haricinde Tarkan dinlediğini, senelerce Tarkan dinlediğini söyledi. Onun şarkılarından söyledik. Gesi Bağları söyledik arabada beraber. Tabii bunları video ile çekmedim çünkü şöyle bir sebep. Ben dedim ki seninle yaklaşık böyle bir saatlik röportaj yapmak istiyorum aslında veya sohbet yapmak istiyorum. O dedi ki bence dedi Emre dedi ben ilk gittiğimde şey düşünmüştüm çünkü Çin'deki yarışmayla olan kontratı nedeniyle röportaj yapmıyor. O nedenle değilmiş. Dedi ki yani bence bir şarkıcı dedi konuşmak yerine şarkı söylemeli. O nedenle ben çok uzun süreli konuşmalar yapmak istemiyorum ama ondan sadece kanal için bir 3-5 dakikalık bir video çekmemizi rica ettim. Yani en azından bazı sohbetler veya size iletmek istedikleri olabilir. Bu çok keyifli olur diye düşündüm. O da kabul etti. Bugün böyle bir vaktimiz olursa beraber bir şeyler çekeceğiz. Bunun haricinde arkadaşlar ona başka şeyler de sordum. Çünkü burada çevresindekilere sordum ama onlar çok iyi bilmiyorlardı. Ses tellerin dedim. Ses tellerinin uzunluğu normal insandan farklı mı? Bana cevap olarak evet dedi. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Şimdi dünyada ses telleri tamam her insanda aynıdır. Ama ses telleri normalden uzun insanlar vardır. Ve bu insanlar bazı sesleri çok daha kolay çıkarıyorlar bu sayede. Ya bu bir avantajdır. İşte Cem Adrian örneğinde olduğu gibi. Ki Cem Adrian'la da defalarca konuştum bunu. Elbette normal insan ses telinin 3-5 kat bunlar safsata bu kesinlikle ama normal insan ses telinden uzun genişliklere sahipler. Ne kadar olduğunu söylemedi. Ben de sormadım. Fakat normalden uzun dedi ve bu uzunluk avantaj getiriyor arkadaşlar bazı seslerde. Bu değerli bir şey. En azından bunu da sizlerin bilmesini istiyorum. Hani yorumlarda çünkü ben böyle sesleri incelediğim zaman özellikle söylüyorum arkadaşlar diyorum. Böyle sesler, böyle 4,5 oktavlar, 5 oktava yakın sesler, işte 4 oktav tam sesler. Böyle herkesin çalışarak kolayca çıkaracağı tarz şeyler değildir. Kendinizi boşa yormayın. Çünkü bu sesleri çıkararak şarkı da söyleyemezsiniz. Yani çıkardığınız düdük gibi bir ses de olabilir. Yani bir anlamı da olmayabilir. Bunu şarkı içinde kullanmak, rahatlıkla kullanmak öyle kolay bir iş değil. Ama ses telleri uzun olması demek ona büyük avantaj sağladığı gibi bir yandan da şu demek değil. Yani çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sürekli çalışıyor çünkü. İnanılmaz sesiyle ilgili çalışma ve gelişme yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sürekli eğitimine devam ediyor. Burada Kazakistan'da bizim gördüğümüz şey zaten baştan beri bir yıldız olacak çocuk 10 yaşında alınıyor arkadaşlar. 10 yaşından itibaren eğitiliyor ve ya 10 yaşında bulunuyor düşünün yani. 10-11 yaşlarında keşfediyorlar.
Ondan sonrasında üstüne bina inşa edip ileriki yıllarda iyi bir şarkıcı yapıyorlar. Dünkü yarışmada da gördüğünüz videolarda da gösterdim özellikle dün. Şarkıcıların sahnedeki rahatlığı, o küçücük çocukların ve ses çıkarırkenki rahatlıkları ne kadar şaşırtıcıydı. Yani ben böyle bir coğrafyada ne kadar müziğin ve şarkıcının becerilerinin önemli olduğunu öğrendim. Bu çok mutlu etti. Ayrıca Türkiye ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Dediler ki hocalar buradaki, Türkiye'den de kayıtlar geldi ama sadece isimlerini, kim olduklarını yazmışlar. Yani ne bir ses kaydı var, ne bir video kaydı var. Ya bu şekilde biz test edemezdik dedi. Burada seneye Türkiye'yi de görmek istiyorlar arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir organizasyon var, onu söyleyeyim. Yani muhteşem, halkın ilgisi, seyircinin ilgisi, ülkenin ilgisi. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Buna katılmanızı rica ediyorum. Gelecek sene bunu 2-3 ay önce size duyuracağım. Ses kayıtlarını, videolarınızı gönderin. Çünkü gerçekten bir sahne şovu hazırlanıyor. Muhteşem bir şey hazırlanıyor burada. Kesinlikle kaçırmayın buradaki yarışmayı diyorum. Bunun haricinde Dimaş'la alakalı olarak başka ne konuştuk? Dediğim gibi bir 10 dakikalık sohbetimiz olacak. Bunun yanında Dimaş Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u çok seviyor. Ses aralığıyla alakalı konuştuktan sonra bana dedi ki ya bence dedi insanın ses genişliği çok önemli bir şey değil dedi. Çünkü dedi bir oktavlık bir alanla bile çok rahat şarkı söylenebilir dedi ve çok güzel duygu iletilebilir dedi. Yani buna çok takılmamak lazım dedi. Çünkü her şarkının geniş aralıklı olması çok bir şarkıcıyı başta çok etkili kılabilir ama bu yorucu bir şeydir. Bu da o da bunun farkında. Daha önce sohbetlerimizde hep diyordum. Yani sürekli olarak bütün ses genişliğini göstererek alkış almak çok zor bir hayat boyunca. Bu yorucu da bir şey, devamlı bunu korumaya çalışmak. Yani normal, kolay şarkı söyleyerek de insanlar alkışlamalı bence her zaman. O da bunu düşünüyor. Ve hani işte dedi Michael Jackson örneğini verdi. Michael Jackson da çok seviyor. Ya Michael Jackson'ın ses genişliği dedi işte 4-5 oktavlık genişliği yok ama söylediği alanda dedi 2 belki 3 oktavlık alanda çok güzel şarkı söylüyor. Çok çok güzel bir sahne şovu var. Yani bu başarı çok önemli bir şey dedi. Bence çok değerli, çok özel bir şey dedi. Yani örnek aldığı şey doğru yönlerde giden bir kişi. Ben de zaten onun üzerine dedim ki sen dedim bu fikrinle zaten dünyadaki sana benzer şekildeki bütün ünlü şarkıcıların düşündüğünü düşünüyorsun dedim. Ben de çok memnun oldum. Çünkü gerçekten hiç kibirsiz bir çocuk. Hiç kibirli değil. Son derece rahat, keyifli. Zaten karşılaştığımızda da gördüğünüz fotoğrafları da görmüşsünüzdür. Direkt sarıldık. Kanalı izliyor musun dedim. Tabii ki dedi. Videoları izliyorum dedi. Onunla ilgili de bugün özel bir konuşma yapacağız. Hani videolarda izlediğinde ne düşündüğü gibisinden veya sizlere mesajı ne gibisinden. Dimaş'la ilgili söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. İnşallah ileride biraz daha belki yaşı ilerlediği zaman, biraz daha farklı bir pozisyona geldiği zaman sohbet etme şansı olur. Ama burada ailesi, Dimaş'ın annesi, babası zaten tüm ailesi müzisyen. Kardeşleri müzisyen, herkes müzisyen ailede ve gerçekten şahane şarkıcılar. Dün bir yemek verdiler akşam. Jüriler kendi aralarında sohbet ediyordu. Orada şarkı söylediler dombra çalıp annesiyle babası gerçekten şahane sesler. O nedenle bu kadar müzisyen bir ailede büyümüş, bu kadar harika bir soprano annesi ayrıca. Harika bir soprano. Ben küçücük bir kayıt size dinletirim o kayıt. Kendi yaptığımız şeylerden kayıtta kaydettim çünkü. Müzikle büyümüş bir aileden gelmiş bir kişi. Tabii bugün de onları koruyor işte ve onu devam ettiriyor. Bu video bu kadar arkadaşlar. Sormak istedikleriniz olsa alta yazın. Elimden geldiğinizde yanıtlayayım. Kanala abone olun. Beğenin bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sorry. Okay. You're very tight. It's You're okay. very tight. It's okay. Two questions. Mhm. What do you think about your analysis? Analyze videos on my channel. Енді менің бар сіздің видеоларыңызды қарауға тырыстым. Сізге шын жүректен өз алдында, өз тарапымнан рахмет айтуға міндеттімін. Өйткені менің өнеріме баға беріп, ерекше қолдау bildirip жатасыз. Сол себептен sizge үлкен teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Dimaş. Bütün izleyen Türkiye'deki ve her yerdeki hayranların için kanal üzerinden ne demek istersin? Bir mesajın olur mu? I understand. Баршаңызға жалынды сәлем. Сіздерді Қазақстанда шын жүректен құшақ жай қарсы аламыз, күтеміз. Егерде әлемдегі ең
қонақжай халық кім десеңіздер қазақтар екеніне әбден көз жеткіздіреміз деген ниеттеміз. Сол себептен еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, екі ел арасындағы достық нығая берсін, және де баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт тілеймін, қажымас қайрат тілеймін. Ауырмай, сырқамай, аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп жүре беріңіздер. Барша Түркиядағы менің өнеріме баға беріп, мені тыңдап жүрген көрермендерге шын жүректен алғыс білдіремін. Қатты жақсы көремін. Аман сау жүріңіздер. Süpersin. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Great man. Great. He's amazing. He's Yeah, amazing. yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Thank You're you. very tattooed today. Kisi bağlarında Dolanıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Thank you. Thank you. Bir benden bir şey çaldı. Sağ olun. Tekrar.